Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mutfağımda hazırlayacağımız lezzet karpuz kabuğu reçeli. Daha önce sizlerle karpuz kabuğundan yapılan harika bir marmelat tarifi paylaşmıştım. Bu sefer de reçelini yapacağız. Önce karpuz kabuklarının içerisinde bekleteceğimiz kireç kaymağını hazırlıyoruz. Bunun için sönmemiş kireci kabın içerisine alıp üzerine suyunu koyduktan sonra şöyle bir karıştırın. Karıştırma esnasında elinizin üzerine sıçramamasına dikkat edin ve 24 saat bu suyu bekletin. 24 saatin sonunda kirecin dibe çöktüğünü göreceksiniz ve biz üstteki suyu toplayacağız. Kesinlikle alttaki kirece değmeden 2-3 litre su toplamamız bizim için yeterli. Suyu başka bir kabın içerisine aktardıktan sonra karpuz kabuklarını bu suyun içerisinde bekleteceğiz. Sönmemiş kirecin alburda bulabilirsiniz ama oldu da bulamadınız. O zaman karbonatlı bir su hazırlıyorsunuz. Bir yemek kaşığı karbonatı 2-3 litre kadar suyun içerisine koyup karıştırın, eritin. Ondan sonra kabukları içerisine bırakın. Karbonatla hazırlamış olduğunuz suyu 24 saat bekletmenize gerek yok. Direkt kullanabilirsiniz. Karpuz kabuklarının yeşil kısımlarını ister bıçakla, isterseniz de sebze soyucuyla hangisi kolayınıza geliyorsa ince bir şekilde temizleyin. Tüm kabukların yeşil kısımlarını temizledikten sonra dilimlemeye başlıyorum. Dilimlerken dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Aslında araştırdığım kadarıyla Kıbrıs'ta karpuz kabuğu macunu olarak geçiyor. Daha büyük dilimliyorlar ve çayın yanında tatlı niyetine servis ediyorlar. Soğuk soğuk buzdolabından çıkararak. Ben ekmeğin üzerine koyması kolay olsun diye daha küçük küçük doğradım. Burada dediğim gibi dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Dilimlerken içindeki kırmızılığı da tamamen alıyoruz. Hiç kırmızılık, pembelik kalmayacak şekilde temizledikten sonra tarttım. Benim kabuklarım tesadüfen tam 1 kilo geldi ve kireçli suyun içerisine bıraktım. 24 saat bekletiyorum. Sürenin sonunda bir kevgirin içerisine boşalttım. İyice yıkadıktan sonra 3 aşamalık bir pişirme işlemi yapacağız. Burada biraz reçeli yaparken aşamalar fazla gelebilir. Farklı bir teknikle pişiriliyor bu karpuz kabuğu reçeli. Orijinali bu şekilde ama gözünüzü korkutmasın. Ara ara bu işlemleri yaptığınız için hiç zor gelmeyecek. Temiz suyun içerisine, temiz soğuk suyun içerisine koydum karpuz kabuklarını. Ocağı açtıktan sonra suyun kaynamasını bekliyoruz. 5 dakika kaynamaya başladıktan sonra süre tutuyorsunuz. 5 dakika kaynıyor ve karpuz kabuklarını hazırlamış olduğunuz limonlu soğuk suyun içerisine bırakıyorsunuz. Soğuk su derken buzdolabından alınmış olan bir sudan bahsetmiyorum. Musluktan akan soğuk suyu kastediyorum. Hazırlamış olduğumuz limonlu suyun içerisine bıraktık karpuz kabuklarını. Tekrar süzerek tencerenin içerisine alıp üzerine yine soğuk su koyup ocağa alıyoruz. Tam 3 kez tencereye aldıktan sonra üzerine temiz su koyuyoruz. Ocağa aldıktan sonra kaynamasını bekleyip suyun 5 dakika süre tutup limonlu suyun içerisine karpuz kabuklarını bırakıyoruz. Üçüncü seferde kevgire almış olduğumuz karpuz kabuklarının biraz süzülmesini bekleyip reçeli pişireceğimiz tencereye kabukları aktardıktan sonra üzerine ben 1 kilo toz şeker koydum. Normalde reçel veya marmelat yaparken 1 kilodan daha az şeker kullanıyorum ama karpuz kabuklarında hiçbir tat, hiçbir lezzet olmadığı için 1 kilo toz şeker kullandım ve 24 saatte bekletebilirsiniz. 6-7 saat kadar da bu şekilde bekletebilirsiniz. Ben akşamdan şekeri üzerine koyup sabahleyin pişirme işlemine başladım. Yine 3 kez bu sefer de 10'ar dakikalık bir pişirme işlemi yapacağız. Sabahleyin birinci pişirme işlemini yapıyorum. Tencereye aldım. Üzerine 1 litre su koyduktan sonra ocağın altını açıp orta ateşte önce kaynamasını bekleyip bu sefer de kısık ateşte 10 dakika pişirip kenarlarındaki köpükleri temizliyorum. 10 dakikanın sonunda tencereyi kenara alıp tamamen soğuması gerekiyor. Tamamen soğuyana kadar bekletiyoruz. Bu da yaklaşık 6-7 saat kadar sürüyor. Sabahleyin birinci pişirme işlemini 2-3 gibi ikinci pişirme işlemini daha sonra da saat 10-11 gibi de üçüncü pişirme işlemini yapabilirsiniz. Tamamen reçel soğudu. İkinci pişirme işlemine başlıyorum. İkinci pişirme işleminde de ocağa aldım tencereyi. İçerisine bir tane çubuk tarçın,
3-4 tane de karanfil koyduktan sonra suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynadıktan sonra yine ocağın altını kıstım. Bu sefer tencerenin kapağını kapattım ve 10 dakika süre tutarak pişirdim. 10 dakikanın sonunda tencerenin kapağını açarak yine soğutma işlemine başlıyorum. Tencere tamamen soğuduktan sonra 3. pişirme işlemine başlıyoruz. Yine kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika süre tutup ocağı kapatmaya birkaç dakika kala da içerisine limon suyunu koydum. Bu süreler tamamen reçelin olması için yeterli geliyor. Limon suyunu koyduktan sonra da tamamen soğuması için yine tencerenin kapağı açık olarak sabaha kadar beklettim. 1 kilodan yaptığım için çok kısa sürede biteceğini bildiğimden hiç sıcak sıcak kavanozun içerisine koymadım. Siz fazla miktarda yaparsanız sıcak sıcak kavanozun içerisine koyup kapağını kapatarak kış için serin bir yerde, isterseniz buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Çok lezzetli, dışı kıtır kıtır, içinde şerbeti akan harika bir karpuz kabuğu reçeli ortaya çıkıyor. İster çayınızın yanında tatlı niyetine, isterseniz de sabah kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Biz çok beğendik. Umuyorum sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, YouTube kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız da abone olup yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Kanalıma destek olmak isteyenler de tüm sosyal medya hesaplarından videonun altındaki paylaş butonuna basarak videomu paylaşabilirler. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.